Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda mCoHMI'ların datalog özelliğini kullanarak belirlediğimiz hafıza alanlarının içeriğini belirlenen sürelerde veya belirli bir tetikleme ile bir flash bellekte bulunan Excel dosyasına nasıl kaydedeceğimizi göreceğiz. Önce örneğimizi inceleyelim. Daha sonra nasıl yapıldığına kısaca bakalım. 3 adet hafıza alanı tanımladım. Sayısız olabilir. Sayısı çok fazla olabilir. Önemli değil. Bu hafıza alanları bir dahili hafızada olabileceği gibi sahadan gelen fiziksel büyüklükler de olabilir. Hız, basınç, akım, gerilim, akım gibi debi gibi neyse işte bunlar her tür büyüklük olabilir. İşte şu anki örneğimizde 2 saniyede bir örnek al ve Excel dosyamıza bunları kaydet şeklinde. Tabii ki farklı şartlar da olabilir. İşte geceleri kaydet, şu tarihlerde kaydet, haftanın şu günü kaydet veya şöyle bir alarm oluştuğunda kaydet veya kaydetme gibi de olabilir. Bu örneğimizde anahtarla kayıt işlemini başlatacağız. Datalog anahtarımızı aktife aldığım anda artık bu hafıza alanlarını 2 saniyede bir örnek alarak bunu Excel sayfasına nasıl kaydettiğini göreceğiz. Flash belleğim, USB belleğim şu an cihazımın arka tarafında durmakta. Şöyle farklı değerler girelim. 3 alana da ve bunların kaydedip kaydetmediğini şimdi beraber kontrol edeceğiz. Bunları değiştirirsek 2 saniyede bir de bunlardan örnek alarak değişmiş hallerini yine kaydettiğini görmemiz gerekir. Evet. Yeteri kadar süre bekledik. Bunları şimdi kaydetmiş oldu. Bu arada flash belleğimi tanıması için cihazı kapattım. Açma esnasında taktım. Fakat şimdi üzerinden çekeceğim. E, Direkt bilgisayarıma takacağım. Flash belleğimi, USB belleğimi aldım. HDMI'nin arkasından. Şimdi bilgisayar tarafına geçelim. Bakalım içerisinde bir klasör oluşturdu mu? Bakınız Probe isminde bir klasör oluşturmuş. Bunlar benim dosyalarım. Probe klasörüne tıklıyorum. Datalogs dizini oluşturmuş. Onu açtım. A1 ismini ben vermiştim. Biraz sonra size göstereceğim. A1'i açtım. Burada CVS uzantılı, CSV uzantılı dosyamızı görüyorsunuz. Birlikte açtım ve Excel dosyası olduğu için ya Word'le işte ya da böyle bir LibreOffice türü bir şeyle açacaksınız. Ve kayıtlarımızı bakacağız. Sıfırdan başlamıştık. Daha sonra işte değiştirmiştik bu şekilde hatırlarsanız. Ve tamamını kaydetmiş. Peki nasıl kaydetmiş ona da bakalım. Şöyle 3 adet datalarımız vardı. 3 adet datalarımızı üstte benim verdiğim isimlerle sıralamış. İlk sütunda zaman damgası, ikinci sütunda tarih damgası. Daha sonra da bu hafızaların içeriği görünmekte. Peki bu işlemi nasıl yapıyor? Şimdi beraber ona bakalım hızlıca. İlk yaptığım şey 3 adet dahili hafızada etiket oluşturmak oldu. Etiket oluşturmasaydım bunları sahadan gelen adresler olarak da tanımlayabilirdim. Bir de trigger dediğim kendi ismimi verdim. Burada datalog kayıtlarını aktif veya pasif yapmak için bir hafıza alanı oluşturdum. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Dahili hafızalardan, dahili ayarlardan şurada aşağıda bulacağız onu. Bakın datalog aktif diyor. Şu seçiyoruz ve unsigned 16 seçip tamam ekle deyince artık bu adrese yazacağımız 1 yazdığımızda datalog aktif oluyor. Kayıt etmeye başlıyor. 0 yazdığımızda pasif oluyor. Kaydı durdurmuş oluyor. Burası böyle ve yaptığım ayarlamalar datalog ayarları kısmında seçenekler datalog ayarları. Bakınız 3 adet alan belirledim. Kanal ismi data1. Bu Excel dosyasının üst tarafındaki sütunda görmüştük data1'i. Data2 ve data3 kanallarımızın isimlerini. Daha sonra buradan harici belleğe, USB belleğe kaydedeceğimi belirttim. CVS, CSV grup ismine ise A1 yazdım. Dikkat ederseniz üçüne de A1 yazdım. A1 yazdığım zaman üçünü de aynı Excel dosyasında toplamış oldu. Ve bu data 1, data 2, data 3'ü sütunlar halinde gösterdi. Bu CSV grup ismini farklı yazsaydım 3 adet Excel dosyası oluşturacaktı. Ve her birinde ilgili kanalı bize listeleyecekti. Sizin amacınıza uygun olarak bu kısmı kendiniz ayarlayabilirsiniz.
Daha sonra okuma adresi olarak hangi adrese okumak istiyorsanız buradan onu seçiyorsunuz. Ben 3 adet adres tanımlamıştım. Dahili memory D1, D2, D3 diye onları örnek olarak gösterdim. Bir sonraki noktalı gösterim olduğu gibi mi kaydetsin veriyi yoksa 10'a bölerek mi 100'e bölerek mi şeklinde seçeneğimiz var. Bir de örnekleme periyodu, bu data alanlarından ne kadar zaman aralıklarında örnekler alıp Excel'e aktarsın şeklinde buradan belirliyoruz bunu. Ya da zamana bağlı olarak istemiyorsak herhangi bir etiket adres tanımlıyoruz. Bu adrese göre bu adresi de tetiklediğimiz zaman kaydoluyor. Bu adres bir alarm alanı olabilir. Biraz önce konuştuğumuz gibi farklı tetikleme yöntemlerimiz olabilir. Tamamen yaptığımız işlemler bu kadardı. Onun dışında bunlar zaten veri giriş haneleri. Bu da bir switch'imiz zaten. Başka da bir şey yapmadık. Oldukça basit gördüğünüz gibi. Yine bu çalışmamızı forum sayfamıza koyalım. EMCO elektronik forum sayfasına, HMI bölümüne. Sizler de bu yapıyı oradan alarak amacınıza uygun değişiklikler yapıp kendi projelerinizde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olur çalışmalarınıza. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.